Merhabalar, Ekonominin İkiz Kardeşleri programına hoş geldiniz. Bugün çok kısa verileri anlatacağım ama bir hikaye anlatacağım. Verileri önce kısa yorumlayacağım ama anlatacağım hikaye videonun ortasında olacak. Bu tamamen piyasanın aslında ne yöne gideceğiyle alakalı bize çok ciddi bir fikir veriyor. O yüzden videonun ortasını izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Videonun son kısmında ise dolar TL, altın, bitcoin ki bence bu çok önemli ve Türkiye borsasını anlatacağım. Hadi başlayalım. Verilere baktığımızda enflasyonda bir değişim yok. Faizde de bir değişim yok. Yani herhangi bir değişim yok. Faiz indirim beklentisi de yok bu arada. Bu da güzel. Tamam. Dolar endeksine baktığımızda dolarda biraz zayıflama var. Bunun hala gerçek bir fiyatlama olmadığı kanaatindeyim. Ki bence gerçek fiyatlama değil. Dolar endeksinin güçlenmesi lazım. Tabii ama şöyle bir şey de var. Trump sürekli yaptığı gümrük tarifelerini ya erteliyor ya da anlaşılmıyor. Biraz eline yüzüne bulaştırmış noktada ama başarmak için bir çaba var. Göreceğiz. Şu an çok da başarılı oldu söylenemez. Çin'le arasındaki durum özellikle. Ons altına gelecek olursak onu videonun sonunda anlatacağım. Geçiyorum burayı. Brent petrole gelecek olursam Brent petrol 65. 65 olmasının tek sebebi var. Aslında Araplar daha da bakın Haziran'da arttıracaklar. Temmuz'da arttıracaklar. Piyasaya yani üretimi arttıracaklar. Piyasaya bir beklenti daha attılar. Daha da arttıracaklarına yönelik. Yani bu inanılmaz bir seviye olacak. Gerçekten inanılmaz. Yani bu ne demek? Fiyatın düşeceğini önden tahmin ediyor olmaları muhtemel. Evet, şimdi gelelim videonun ortasına, asıl anlatacaklarıma. Şimdi asıl anlatacağım şey, piyasanın yönü olan şey Amerikan bütçesi. Amerika'nın bütçesi şu anda 2025 yılı için 1,9 trilyon dolar açık veriyor. Yani borçlanıyor demek bütçe. Çok yüksek bir rakam, değil mi? 2026 bütçesi görüşülüyor şu anda. 2026 bütçesi için yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık bir bütçe açığı konuşuluyor. Yani bütçe daha da genişletilecek. Yani Trump verdiği vaatlerin tam tersi davranıyor şu anda. Ve bir diğeri, Trump borç tavanının yükseltilmesini istiyor. Hatta kaldırılması gibi söylemler de var. Yani demek istediği şey şu. Bana diyor ben diyor bütçeyi borçlandırıp büyütmek istiyorum ekonomiyi diyor. Buradan anlayacağımız şey bu. Peki bu borçlanma dediğimiz şey nasıl yorumlayacağız? Asıl mesele bu. Bu sene 1,9 trilyon dolarlık bir borçlanma var. Fakat şöyle bir borçlanma var. Devlet tahvili çıkartıyor. Yani hazine bonosu çıkartıyor. Çıkarttığı devlet tahviline göre istinaden piyasa bunu satın alıyor. Yani bir borçlanma senedi karşılığında alıyor. Mantık budur. Devlet kağıt çıkartır. Bildiğiniz kağıt. Şu tarz şöyle bir kağıt çıkartır. Yani eski tabirle. Sonrasında da gider bunu piyasa satın alır. Üzerindeki faiz oranına ve vadesine göre. Fakat bunu FED de alırsa, Amerikan Merkez Bankası alırsa bu şu demek. Likiditenin artması, yani para basma eylemi tam burada oluyor. Merkez Bankası satın alırsa, yani bildiğiniz para basma eylemi aslında böyle gerçekleşiyor dünyada. Yani hazine Merkez Bankası'ndan borçlanıyor. Mantık bu. Para basmanın mantığı bu. Yani şöyle bir şey olmuyor. Devlet Merkez Bankası parayı basıyor. Al kardeşim hazine demiyor. Bu şekilde oluyor. Bu kağıtla değiş tokuş oluyor. Şu anda FED de bunu almıyor. Buna da varlık alımı deniyor. Yani hazine bonosu almıyor. Tahvil almıyor. Yani likiditeyi arttırmıyor. Aksine daha düşürmeye çalışıyor. Satıyor elindekileri de varsa. Buraya kadar da okey mi? Okey. O zaman şimdi gelelim hikayeye. Trump gümrük tarifelerini sürekli, bunu neden anlatıyorum onu da anlayacaksınız. Gümrük tarifelerini sürekli öteliyor. Potansiyel enflasyon beklentileri de ötelenmeye başlayınca, faiz de yüksek kalınca enflasyon düşmeye devam ediyor. Bu da şunu yaratıyor. Bu sebeple faizin yüksek kaldığını, bu sene birazcık da olsa inmesi gerektiği beklentisini yaratıyor. Hem de FED para basmıyorken. Peki o zaman ne olur? Önce şunu düşüneceğiz. Daha gerçekçi olacağız. Şu an görevde Jerome Powell var. Jerome Powell Trump tarafından istenmeyen adam. Çünkü faizi indirmesini istiyor Trump. O indirmiyor. 2026 Mayıs'ta da görevi son bulacak. O zaman şunu anlıyoruz. Yani 2026 Mayıs'ta Trump'ın istediğine yakın bir insan gelecek FED başkanı olarak. O zaman Trump istediğini yaptırtacak. Yani veya yaptırtacağı kişiyi oraya koyduğu için istediği yapılacak zaten. Değil mi? Buraya kadar da okeyiz. O zaman şunu anlıyoruz. Önümüzde yaklaşık 1 yıllık periyot var. 1 yıllık periyotta birkaç faiz indirimi göreceğiz FED tarafından ve buna istinaden ve Jerome Powell görevden gittikten sonra daha çok faiz indirimi göreceğiz. Belki de gümrük tarifelerinin yürürlüğe daha çok girdiği, daha katı olduğu bir şey göreceğiz, değil mi? O zaman şunu anlıyoruz. Ama ilk bu 1 yıllık periyottan bahsedeyim. Bu 1 yıllık periyotta piyasada yeni para yoksa mevcut olan paraya talep artabilir. Mevcut olan paraya talep artarsa, ki bu politikalar sonucunda
sonuçta. O zaman karlılık yaratan, bakın normalde para bastığınızda riskli varlıkların hepsi yukarı gidiyor. Ama karlılık yaratanlar daha bu sefer yukarı gider. Yani özel bir senedeyiz şu anda. Her şey yukarı gitmeyecek. Ve potansiyel talep olanlar yukarı gidecek. Bence burada benim beklentim Bitcoin çok yukarı gidecek. Hedefim 170 bin dolardı. 225 bin dolar da hedefim var. Gelecek senenin Mayıs'ına kadar. Ben bekliyorum. Yani bir trade ediyorum zaten. Ama benim beklentim bu Amerikan borsaları da gidecektir tabii ki de bu arada. Yani bunları yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Sadece kendi beklentilerim olduğu için söylüyorum. Ama bu politikaların sonucunda ben böyle bir yorumlama yapıyorum. Çünkü bu yorumlamanın temel kaynağı şu anki Amerikan siyasetinin yapısından kaynaklı. Peki bu bütçeye bir eleştiri geldi. Kimden geldi? Elon Musk'tan geldi. Çünkü Elon Musk göreve geldiğinde, yani ilk hükümet kurulduğunda göreve geldiğinde Doge Bakanlığı kurdu. Aslında tamamen bir manipülasyon bakanlığıydı. Neydi? Department of Government Efficiency, yani Verimlilik Bakanlığı. Temel amaç neydi? Arjantin'deki Javier Milei gibi bütçeyi kırptıktan sonra da enflasyonu düşürmekti. Yani verimliliği arttırmak, devleti küçültmekti. Peki böyle oldu mu? Olmadı. Trump bildiğin yol verdi Elon Musk'a. Elon Musk da buna istinaden bütçe genişletildiği için, yani 1.9 trilyondan bütçe açığı 2.5 trilyona gelecek sene çıktığı için ağır eleştirilerde bulundu. Haklı mı? Sonuna kadar haklı. Bence bu politika tercih edilseydi daha verimli olacak. Peki Çin'le bir de Çin hikayemiz var. Çin hikayemizde Amerikan yargısı dedi ki Trump'ın yaratmış olduğu tarifeler, yani gümrük tarifeleri kanunsuz, iptal ediyoruz dedi. Temiz Mahkemesi reddetti. Trump'ın bu yürütmüş olduğu gümrük tarifeleri devam ediyor. Yani garip bir ülke. Gerçekten Amerika çok garip bir ülke. Neden burada Amerika'yı anlatıyorum? Çünkü ana temel para kaynağı orası, o yüzden. Şimdi gelelim başka bir konuya. Bu konu da çok önemli. Bu konu da piyasayı ilgilendiriyor. Hatta en çok ilgilendiren şu an ana gündemde bu diyebiliriz. Rusya-Ukrayna. Ukrayna geldi, Rus uçaklarını dronlarla gümletti, değil mi? Ve ne oldu? Altın yukarıya gitti. Altın zaten böyle şeyleri sever. Trump da ne dedi? Putin buna karşılık vereceğine alakalı bir cevap veriyor dedi, değil mi? Bunu duyan piyasa daha da yukarı gitti. O zaman ben şunu yaparım, şu yorum yaparım. Putin cevap verdiğinde, yani bir saldırı gerçekleştirdiğinde önden fiyatlandığı için ben aşağı düşeceği beklentisine girerim. Tabii bu yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Ama buna istinaden de hala da İstanbul'da bir barış mutabakatı, bir muhtıra hazırlamaya çalışıyorlar. Şu an 5 bölgeden 4 bölgeye düşürdüğü talebin Rusya. Yani bir barış olacak ama nasıl bir barış olacak, olmayacak mı belli değil. Yani şu an bence altın fiyatlaması, benim şahsi görüşüm, tabii ki de pahalı yani bence. Ben öyle düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olarak da vermiyorum. Bir de diğer bir konu var. Yine bu da petrolü ve altını ilgilendiriyor. Zaten Rusya-Ukrayna da petrolü ilgilendiriyor. Gerçi petrolle alakalı hala söylüyorum, o yapılan üretim artışının bence temel sebebi fiyat düştüğünde bunu karşılayacak miktar olması lazım. Bence temel amaç bu. Benim gördüğüm kadarıyla. Gelelim diğer konuya, İran konusuna. İran, İsrail tehdidinden korktuğu için nükleer bir çalışma içerisinde, Amerika onu durdurmaya çalışıyor İran'ı. İran siz bize karışamazsınız diyor. İsrail de açıkça tehdit ediyor. Devam ederseniz biz oraya ateş açarız diyor. Trump orayı durdurmaya çalışıyor. Orada bir karışıklık var. Bence İran tabii ki de orada istediği nükleer silah kullanmalı, ya da kullanmalı demeyeyim de istediği nükleer silahın üretimini kullanmalı. Üretim hakkını kullanmalı yani. Çünkü her ülkenin kendini savunmaya hakkı vardır. Başka ülke gelip buna karışamaz. Her ülkenin kendi iradesi ve özgürlüğü vardır. Yani bunu bu şekilde yapmak bildiğin jandarmalıktan da öte eşkıyalık yani. Bunu ben kabul etmiyorum yani. İsrail eşkıyalık yapıyor. Rezil yani bence durum. Rezillik. Evet, hikayenin temeli şuydu. Amerikan borçlanması, Bitcoin'in yukarı gideceği beklentisi, Amerikan borsalarında birkaç takım kar edebilen hisselerin yukarı gidebileceği. Ki bu arada hemen kısa bir anekdot geçeyim. Amerika'nın bu yaptığı kısa gümrük anlaşmalarından, yani tarifelerinden Amerika'nın dış ticaret açığı bile azaldı yani. Gerçekten Nisan ayında, Nisan'da sanırım, ticaret açığı azaldı. Gerçekten başarılı ama işte dediğim gibi bunu sürdürüp bunu anlaşmak zor. Bir sürü ülke var. Amerika'nın işi zor. Hatta Amerika'nın işi iş değil bence. Trump'ın işi de iş değil. Zor yani. Bu 4 yıl boyunca çok zorlanacak. Ara seçimlerde muhtemelen kaybedecek gibi hissediyorum. Özetlemeye devam edeyim. İşte bütçe açığı. Bütçe açığının bunu yarattığı sonuca istinaden, talep yaratacağı istinaden, yani kısıtlı bir talep bile olsa bazı riskli varlıkların yukarı gideceği, bence bunların arasında Bitcoin olacağı kanaatindeyim ben. Çünkü Trump yönetiminin de Bitcoin'le alakalı
alakalı hem manipülasyon yönlü hem de normal yönlü politikaları var. Ama manipülasyon yönlü işte Trump coin, Melania coin'lerde gerçekten bunu çok gördük. Rusya-Ukrayna meselesi var. Ben hala oradan bir barış çıkacağı kanaatindeyim. Umarım da öyle olur. Umarım da yanılmam. Evet, gelelim şimdi piyasalar yorumuna. Piyasalar yorumunda ise önce dolar TL'den başlayayım. Dolar 39 seviyelerinde. Benim hala yıl sonu tahminim devam ediyor. 43. 42,5'tan 43 yatırım tavsiyesi olarak vermiyorum. Sadece dolar TL benim için bir gösterge. Yani Türkiye ekonomisinin ne kadar kaliteli olduğunun göstergesi. Hatta şöyle bir şey olabilir Türkiye ekonomisinde dolar TL ile alakalı. Kur korumalı mevduat bittiğinde Merkez Bankası döviz alımını yeterli seviyeye getirdiğinde belki birazcık dolar TL'de biz düşüş bile görme ihtimalimiz var. Şimdi bazıları inanmayacak, diyecek ki ya dolar TL zaten çok ucuz diyecek. Belki bu 43'ü gördükten sonra yaşanacak. Bunu bilemeyiz. Ama şunu söyleyebilirim. Kur korumalı mevduat bu dolar TL'nin düşmesine engel oluyor. Çünkü Merkez Bankası kur korumalı mevduattan çıkacak paraya döviz topluyor aslında. Çünkü orası artık küçük bir saatli bomba oldu. Eskiden 140 milyar dolar vardı. Şu an 15 milyar doların altına indi. O yüzden böyle düşünüyorum. Tabii bir yatırım tavsiyesi olarak vermiyorum. Gelelim borsaya. Borsa bir anda yukarı gitti. Ben de anlamadım. 230 dolarlara anladığım kadarıyla biz bir dip yapmışız dolar bazında. Borsa İstanbul 100'den bahsediyorum. Benim hedefim halen 400 dolar olması yönünde. Haziran'da da Türkiye ekonomisi için bir faiz beklentisi yok. Temmuz'da var. Ama Haziran'da olur diyen aracı kurumlar da var. Yabancı aracı kurumlar. Bilmiyorum. Ama sadece Temmuz'da olacağını kesin olduğunu düşünüyor yani mutabıklar. Çoğu aracı kurum ve yabancılar. O zaman Temmuz'daki fiyatlama yapılıyor diye görüyorum ben borsadaki hareketin. Bugün herhalde 240 dolarlara falan geldik. Siz bu videoyu izliyorken muhtemelen 5 Haziran olacak. Ben bunu 4 Haziran'da çekiyorum. 5 Haziran'da yayınlayacağım. Tabii daha sonra izleyenler de olacaktır. Tabii bu da bir yatırım tavsiyesi değil. Ama oraya da tabii yavaş yavaş gideceğimiz kanaatindeyim. Bilmiyorum. Ama hemen değil. 400 dolar. Yani dolar TL kaç olur? Atıyor endeks söylemek gerekirse. Tabii bu bir farazi bir rakam olur. Hayali olur ama dolar 50 olur seneye atıyorum. 400'de borsa olur. 20 bin endeks olur gibi. Öyle. Hesaplama böyle yani. Tabii yatırım tavsiyesi değil, kesinlikle söylüyorum. Yatırım kararlarınızı alırken kendi kararlarınızı ve kendi prensiplerinizi, yaşınızı, efendime söyleyeyim yapınızı iyi değerlendirin. Bu çok önemlidir. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin dediğim gibi 170 bin hedefim devam ediyor veya 225 bin hedefim. O aralık. Tabii 170 bin daha muhtemel gibi görünüyor bu piyasada en azından. Mayıs sonrası belki büyük düşüş. Ondan sonra inanılmaz yukarı gidişler olur çünkü Powell gidecek. Oraya kadar en azından 170 diyorum o yüzden ben. Tabii yatırım tavsiyesi değil. Ama şimdilik kısa vadeli yön aşağı, onu söyleyeyim, düzeltmeliyiz çünkü. Ben öyle düşünüyorum. Gelelim altına. Altın dediğim gibi çok pahalı olmaya halen devam ediyor. Altın bence buradan bir barış geldiğinde yataya bağlayacak kanaatindeyim. Barış lütfen gelsin. Yanılmak, yani barış gelmesini istemek ne kadar insani bir eylemse bu fiyatın aşağı düşeceğini istemek de o kadar yatırımcılar için kötü bir düşünce ama üzgünüm. Ben barışın gelmesinden yanayım. Umarım iyi niyetimden veyahut da ahlakımdan, yani savaş ahlakı olmamasından dolayı yanılmıyorumdur. Gelirse dediğim gibi 3000 doların altını görebilme ihtimalimiz var. Tabii bu da bir yatırım tavsiyesi değil. Bu haftalık bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlara da lütfen yorumlarınızı yazın. Birlikte tartışalım. Bir de abone olduktan sonra çan tuşuna basarsanız attığım videoları görebilirsiniz. Teşekkürler. Unutmayın, ekonomi yalnızca rakamlardan ibaret değildir. Aynı zamanda sizin hayatınız.